Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün tarihin en karmaşık ve ürkütücü figürlerinden birinin peşine düşüyoruz. Düşünün, bir bebek gökyüzünü şimşeklerin parçaladığı bir gecede doğar, etrafında fırtınalar olur. Bu çocuk bir ulusu birleştirecek, fetihlerle imparatorluklar kuracak. Ama aynı eller binlerce masumu ezecek, hatta kendi kanını dökecek. Peki bu adamın içindeki canavar ne zaman uyandı? Çocukluk travmaları mı yoksa güç zehri mi onu korkunç yaptı? Ve o son öfke nöbeti gerçekten bir tesadüf müydü yoksa kaderin en acımasız dersi mi? Bu belgesel, Ivan IV. Vasilyevich'in Rusya'nın ilk çarının unutulmaz hayatını, zaferlerini ve zulümlerini derinlemesine anlatacak. Karanlık bir yolculuğa hazır mısınız? Başlayalım. 1530 yılının 25 Ağustos günü Moskova'nın güneyindeki Kolomenskoye Sarayı'nda geceyi yırtan bir fırtınanın tam ortasında doğdu Ivan Vasilyevich. Şimşekler gökyüzünü bıçak gibi keserken rüzgarlar oluyordu. Sanki doğa bile bu bebeğin geleceğini sezmişti. Babası Moskova Büyük Prensi Vasili III, o sırada 50 yaşındaydı ve hanedanın devamı için bu oğula umut bağlamıştı. Annesi Yelena Glinskaya ise Litvanya kökenli bir soyluydu. Güzelliği ve zekasıyla tanınan ama entrikaların gölgesinde yaşayan bir kadın. Ivan'ın doğumu Rurik hanedanının son umuduydu. Dedesi Ivan III, büyük lakabıyla Moskova'yı birleştirmiş, Tatar boyunduruğunu kırmıştı. Ama bu umut kısa sürede gölgelendi. Vasili 1533'te oğlu daha 3 yaşındayken öldü. Muhtemelen bir enfeksiyon yüzünden. Ama sarayda zehir söylentileri dolaşıyordu. Yelena naip olarak tahta geçti. Genç prensi korumak için etrafını muhafızlarla sardı. Suikast korkusuyla oğlunu silahsız bıraktı. Yelena'nın saltanatı sadece 5 yıl sürdü. 1538'de 29 yaşında ani bir hastalıkla ya da boyarların zehriyle hayata veda etti. 8 yaşındaki Ivan bir gecede çift yetim kaldı. Boyarlar, Rusya'nın güçlü soylu aileleri, Şuiskiler, Belskiler gibi iktidar için birbirini yemeye başladı. Saray bir entrika arenasına döndü. Suikastlar, sürgüler, infazlar. Genç prens bu kaosun ortasında unutulmuş bir figürdü. Odalarında saatlerce yalnız kalıyor, kirli elbiselerle dolaşıyor, yemek için yalvarıyordu. Hizmetkarlar onu görmezden geliyor, sokak köpekleriyle oynamasına izin veriyordu. Ama bu oyunlar yavaş yavaş karanlık bir renge büründü. 12 yaşına geldiğinde Ivan kedileri ve köpekleri yakalamaya, onlara işkence etmeye başladı. Küçük elleri sadist bir zevkle can alıyordu. Tarihçiler bunu çocukluk travmalarının ilk belirtisi olarak görür. İhmal edilmiş bir ruhun isyanı. Ama asıl dönüm noktası 13 yaşındayken geldi. Bir boyar ailesi sarayın yönetiminde yolsuzluk yaparken yakalandı. Ivan öfkeyle emretti. Onu parçalayın. Adam atlarla dört bir yana çekilerek lime lime edildi. Bu halk önünde ilk infazıydı. Ivan kalabalığın korku dolu bakışları arasında dururken içinden geçiriyordu herhalde. Siz beni unuttunuz ama ben sizi ezeceğim. Bu olay boyarların korkusunu tetikledi. Genç prens artık bir tehdit haline gelmişti. Yıllar boyu süren bu kaos Ivan'ın paranoyasını besledi. Herkes düşmandı. Herkes ihanet peşindeydi. O sarayın soğuk koridorlarında büyürken Rusya dağınık bir mozaikti. Tatar hanlıkları sınırları zorluyor, Litvanya ve Polonya doğuya göz dikmişti. Zaman aktı ve 1547'ye ulaşıldığında 17 yaşındaki Ivan artık bir adamdı. Uzun boylu, sakallı, keskin bakışlı. 16 Ocak'ta Kremlin'in muhteşem Uspensky Katedrali'nde taç giyme töreni düzenlendi. Patriğin ellerinden taç alırken Tisar ve tüm Rusya autokratoru ünvanını aldı. Tisar, Bizans imparatorlarının Kaysar'ından esinlenmişti. Rusya'nın imparatorluk iddiasını simgeliyordu. Bu sadece bir tören değildi. Ortaçağ prensliğinden modern bir devlete geçişin müjdesiydi.
Evlendiği Anastasya Romanovna onun sığınağı oldu. Zaharin Yuryev ailesinden gelen bu genç kadın, dindar, akıllı ve sadıktı. Ivan'a 2 oğul verdi. 1550'de Dimitri, ki bebekken öldü, 1554'te Ivan Ivanoviç ve 1557'de Fyodor. Anastasya Ivan'ı yumuşatıyordu. Geceleri dua ediyor, ona Hristiyan erdemlerini hatırlatıyordu. Ama Ivan'ın vizyonu reformlarla şekillenmeye başladı. Metropoliten Makari, zeki bir din adamı, onun akıl hocasıydı. 1549'da Zemski Sobor'u topladı. Boyarlar, rahipler, tüccarlar ve soylular ilk kez ulusal bir mecliste bir araya geldi. Bu meclis, Ivan'ın halkla bağını güçlendirdi. Kararlar adalet üzerineydi. 1550'de Sudebnik adını verdiği yeni bir yasa kodu çıkardı. Bu, Rusya'nın ortaçağ hukukunu modernleştirdi. Vergi sistemini düzenledi, soyluların keyfi infazlarını yasakladı, köylülerin toprak haklarını korudu. Orduyu baştan yarattı. Atlı okçular yerine tüfekli piyadeler getirdi, topçuluğu geliştirdi. Seçilmiş konsey kurdu. Alexey Adashev, Sylvester gibi sadık adamlar bürokrasiyi güçlendirdi. Soyluların miras ayrıcalıklarını kırdı. Liyakate dayalı atamalar yaptı, merkezi otoriteyi pekiştirdi. Kiliseyi reforme etti. Manastır topraklarını vergiye bağladı ama dini özgürlüğü korudu. Bu yıllar Rusya'nın altın çağıydı. Ekonomi canlandı, ticaret yolları açıldı. Ivan edebiyatı severdi. Şiirler yazdırdı, müzisyenleri himaye etti. Ama zaferler savaşta parladı. Kazan Hanlığı. Tatarların güçlü Müslüman devleti, Volga nehrinde bir diken gibi batıyordu. Yıllardır Moskova'yı yağmalıyor, köle ticareti yapıyordu. 1545 ve 1547'de başarısız seferler düzenledi Ivan. Ama 1552'de intikam vakti geldi. 150 bin askerle yola çıktı. Toplar, kuşatma kuleleri, mühendisler. Haziran'da Kazan'ı kuşattı, su kaynaklarını kesti, tünellerle surları yıktı. Tatarlar direndi ama 2 Ekim'de kale düştü. Şehir alevler içinde kaldı. Binlerce Tatar öldürüldü, camiler yıkıldı, halk köle pazarlarına sürüldü. Ivan, zaferi Tanrı'nın lütfu diye ilan etti. Bu fetih, Rusya'yı doğuya açtı. Hristiyan misyonerleri gönderdi. Kutlamak için Kızıl Meydan'a Aziz Vasili Katedrali'ni yaptırdı. 1555, 1561, 9 renkli kubbesiyle bir masal gibi yükseliyordu. Efsaneye göre mimar Postnik Yakovlev'i kör ettirdi. Bir daha böyle bir şaheser yapma diye. Ama belgeler mimarın başka eserler verdiğini gösteriyor. Bu muhtemelen propaganda. Zaferler durmadı. 1556'da Astrahan Hanlığı'nı aldı. Volga Deltası ve Hazar Denizi Rusya'nın oldu. Bu ticaret için altın bir kapı açtı. İpek yoluna erişim, baharat ticareti. Ivan, Yermak Timofeyeviç gibi Kazak liderleri Sibirya'ya gönderdi. 1581'de Sibir Hanlığı düştü. Rusya'nın doğu yayılması başladı. Matbaayı getirdi 1553'te, Ivan Fedorov'un bastığı ilk kitap Apostol, bilgi devrimini tetikledi. Ama her yükselişin bir gölgesi var. 1558'de Ivan Baltık denizine döndü gözlerini. Livonya, bugünkü Estonya ve Letonya, zengin ticaret limanlarıyla cazipti. Livonya Savaşı patladı. Başlangıçta zaferler yağdı. Narva ve Dorpat alındı. Livonya şövalyeleri dağıldı. Ama 1561'de Livonya'nın mirasçıları Polonya-Litvanya Birliği'ne sığındı. Savaş uzadı. İsveç, Danimarka'da karıştı. Kırım Tatarları fırsat kolladı. 1571'de Moskova'yı yaktı. 80 bin Rus öldü. Ivan ordusunu 2'ye böldü. Bir yanda Oprişnikler, diğer yanda Zemşçina. Bu ayrım iç savaşı andırıyordu. Papa 13. Gregorius barış girişiminde bulundu
Ama 1582'de Yam-Zapolski ateşkesiyle Rusya her şeyi kaybetti. Narva geri verildi. Baltık hayali suya düştü. Bu yenilgiler hazinenin dibini oydu. Kıtlık, enflasyon, isyanlar çıktı. Asıl kırılma 1560'ta geldi. Anastasya öldü. 30 yaşındaki kraliçe ani bir hastalıkla, muhtemelen zehirle hayata veda etti. Ivan onsuz dağıldı. O, ruhumun yarısıydı, onsuz karanlıktayım diye feryat etti. Boyarları suçladı. Özellikle Romanov ailesini, Anastasya'nın akrabalarını. Bu ölüm paranoyasını zirveye taşıdı. Artık kimse güvende değildi. Oğulları Fyodor, zayıf, entelektüel ama savaşçı olmayan ve Ivan, hırslı, asi taht için rakip gibi görünüyordu. 1564'te Ivan Moskova'yı terk etti. 500 kilometre uzaktaki Aleksandrovskaya, Sloboda'ya çekildi. Mektuplar gönderdi. Boyarlar beni zehirliyor, tahtı bırakıyorum. Halk panikledi. Kilise yalvardı, boyarlar diz çöktü. Döndü ama şartla. Oprichnina, 1565'te doğan bu rejim Rusya'yı ikiye böldü. Oprichnina, Ivan'ın özel toprağı, 6000 siyah elbiseli, köpek kafalı süpürge tutan cellatlar. Sembolleri anlamlıydı. Köpek sadakati, süpürge düşmanları temizlemeyi simgeliyordu. Zemskina ise boyarlara bırakıldı ama sürekli baskı altındaydı. Oprichnina bir terör makinesiydi. İlk hedef boyar aileleri. Mal varlıklarına el koydu. Sürgünler, infazlar. 1566'da ilk Zemski Sobor'u topladı Ivan, halkı yanına çekmek için. Ama aynı yıl Novgorod'a şüphe düştü. Şehir Litvanya ile gizli anlaşma yapmış diye. 1570 kışında Ivan 15.000 opriçnikle yola çıktı. Novgorod'a vardıklarında katliam başladı. 5 hafta sürdü. 60.000 kişi öldü. Rahipler, tüccarlar, köylüler. Ivan, ayin sırasında rahipleri boğdurttu, cesetler Volhov nehrine atıldı. Kurtlar yedi. Tiver Piskov'da benzer akıbete uğradı. Ivan, işkenceleri bizzat yönetirdi. Bir adamın derisini yüzdürür, sonra tuz serperdi. Kadınları kaynar yağda haşlatırdı. Hamile gelinini, Vasili Gradyen'in nişanlısını dövdü bir keresinde. Giysisi ahlaksız diye kadın düşük yaptı, aile yok edildi. 8 eşi oldu Ivan. Anastasya'dan sonra Maria Nagaya, Anna Koltovskaya, 3'ü zehirlendi, 2'si boğuldu, saray bir yılan yuvasıydı. Dindardı. Haftada 3 gün oruç tutar, dua ederdi. Ama Metropolitan Filibi Oprichnina'yı eleştirdiği için boğdurttu 1569'da. "Ben Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesiyim," derdi, mutlak monarşi hakkını savunarak. Bu terör 1572'ye dek sürdü. Binlerce boyar silindi, aileler tarih oldu. Rusya merkezileşti ama bedel ağırdı. Nüfus azaldı, ekonomi çöktü, köylü kaçakları çoğaldı. Aile trajedileri Ivan'ı daha da delirtti. Üçüncü oğlu Dimitri 1582'de Ugliş'te doğdu. Ama 1591'de öldü. Muhtemelen intihar veya suikast. Fyodor tahta layık değildi. Ivan ise babasının rakibiydi. 15 Kasım 1581'de zirve geldi. Ivan oğlu Ivan'ı ziyaret etti. Gelini dövmüştü genç adam, öfkeyle. Tartışma alevlendi. Ivan asasını kaptı, oğlunun şakağına indirdi. Kanlar fışkırdı, genç adam yere yığıldı. Baba diz çöktü. "Oğlum, Tanrım ne yaptım?" diye uludu, saatlerce ağladı. Bu cinayet portrelerde bile ölümsüzleşti. Ivan, oğlunun cesedini kucaklıyor, pişmanlık dolu. Kalan oğlu Fyodor 1584'te tahta çıktı ama zayıftı. Boris Godunov'un kuklası oldu. Ivan'ın son yılları hastalıklarla doluydu. Gut, karaciğer sorunları, epilepsi nöbetleri, Avrupalı doktorların cıva tedavileri zehirlemişti belki.
18 Mart 1584'te sadık bir arkadaşıyla satranç oynarken felç geçirdi, 54 yaşındaydı. Son sözleri, "Dua edin benim için." Cenazesi Arhangelsk Katedrali'nde yattı ama ruhu huzursuzdu. Miras? İvan Rusya'yı Urallara taşıdı. Fetihler, Reformlar İmparatorluğu kurdu. Ama Oprichnina zor zamanları doğurdu. 1598'de Rurik sonu, Romanovlar yükselişi. O, Grozny'di. Korkunç ama heybetli. Bir travma kurbanı mı yoksa tiran mı? Tarih hala tartışıyor. Sevgili dinleyiciler, bu uzun ve karanlık yolculuk burada son buluyor. Ivan'ın gölgesi Rusya'nın damarlarında akıyor ve belki hepimizin hikayesinde bir ders var. Teşekkür ederim dikkatle dinlediğiniz için. Bir sonraki belgeselde başka bir tarihin kapısını aralayalım. Hoşça kalın.